Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar şurada ayırdığım malzemelerden alayım. Size göstereyim. Bakalım ne göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle güzel mi güzel bir eski usul kesim fıçı bir kuka tespihimiz var. Onu gösterelim size. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii ki beğenirsiniz. Kuka beğenilmez mi arkadaşlar? Şimdi bu tespihimizin detaylarına bakalım. Kırık imame çalışıldı. Ondan sonra pala fren çalışıldı. Bakın pala freni de var. Şöyle birkaç modelde pala fren var biliyorsunuz. Ustaların kendi tarzına göre değişiyor tabii. Kalın delik. Şöyle güzel mi güzel eski usul bir fıç kesim. Ölçülerine bakalım arkadaşlar. Ona 10 fıçı kesim arkadaşlar. Kuka harika, yağlı, çekimi güzel bir tespihtir. Elde mikrop barındırmaz, bakalit gibidir o da. Bakalit de elde mikrop barındırmaz arkadaşlar. Harika bir tespih. Şöyle. Sahipsizdir. Sahipsizdir. Şöyle bırakayım arkadaşlar. Şimdi bir tane de şöyle bir tespihim var. Bu tespihimde 5.5'a 11. Evet, gözler de tam seçmiyor gibi. 5.5'a 11 arkadaşlar. Kesimi görüyorsunuz. Dar ağzı fıçı. Pala fren çalışılmış. Onu da gösterelim. Kısa tok imame tabii ki. Kalın delik yine. Kendi şeyine göre. Bakın şimdi tespihimizin çekimine bir bakacağız. Harika. İnce tespih sevenlere çok iyi gidecek. Evet. İnce belli sevenlere gelsin. Harika. Kuka tabii ki klasik bir güzelliği var arkadaşlar. Harika. Alacak kişiye şimdiden hayırlı olsun. Bir tane daha kukam var arkadaşlar. Bu da kesim olarak kapsül kesim arkadaşlar. Yine pala frenle süslenmiş. Şöyle kapsül kesim bu. Bakalım kaça kaçmış. 10'a 10 yine. 10'a 10 kapsül kesim. Güzel bir tespihimiz. Alacak kişiye hayırlı olsun. Neyler yapılmış? Kısa tok imame yapılmış. Pala fren yapılmış. Kalın delik yapılmış. Duraklar 5'te böyle eski usule benzer yine kapsül kesim bir tespihimiz. Çok güzel. Son bir parça kaldı. Ne oldu? Ona olacak diyeceksiniz. O da mı kuka? Tahmin ettiniz. Kuka değilse nedir? Narçıldır. Çünkü damadın yanına gelin yakışır arkadaşlar. Bakın burada gelinimiz burada. Şöyle bir kukası olanın bir narçıl olsun yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir özellikten bahsedelim. Bir arkadaş dedi ki abi sizin benden yani sen bana bahsetmedin dedi. Evet ona bahsetmedim ama çünkü çok meşhur bir bilinen olduğu için bahsetmedim. Şöyle bazen aklımıza gelmiyor. Gelse söylerdik. Narçıl tesbihleriniz zamanla çatlayabilir arkadaşlar. Çünkü çekirdeğin kendi yapısında çatlaklıklar var. Biz malzemenin kenarlarından yapıyoruz. En ortasında çatlaklık oluyor genelde. Kenarlarından yapıyoruz. Ama malzeme çekildikçe elinizin kimyasalının da etkisi olabilir. Malzemelerde kılcal çatlaklıklar olabiliyor. Bu narçıl için kusur değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Narçılda yaşanan şeyler zamanla bembeyaz taraflar böyle sararabiliyor. Hatta çekirdek olduğu için bunu renk ya da başka bir şeyle de beslerseniz o rengi de içine emer. İstediğiniz renk de gözükebilir. Kına olabilir, çay olabilir, kahve olabilir. Her türlü rengi içine emer arkadaşlar. Kahvenin içine atın, kahvenin rengini bile emer arkadaşlar. Hemen kısa zamanda bu tona ve bu tondan daha koyuya gelir. Ama şu durum var. Suyla etkileşime gidip suyu emdiği zaman çatlama riski de olabiliyor. Suda çok fazla bırakmayın. Tabi hiçbir şey yapmadığınız halde de çekerken de kılcal noktalarda çatlamalar olabilir. Şimdi bir tespih göstereceğim size örnek olarak. Bunun da hemen ölçüsüne bakalım ama ondan önce kısa tok imamemize bakalım. Kalın delik
çalışıldı. Tabii ki lezzeti harika. Gelinimiz tabii ki çok güzel. Evet. Alan muradını görsün. Öyle değil mi? Gelin dedik ya. Şimdi arkadaşlar bu 9'a 12 fıçı çalışılmış. Narçıllarda büyük boylar zor çıkıyor biliyorsunuz. 9'a 12 narçıl için büyük boy sayıları arkadaşlar. Bilginiz olsun. 9'a 12 narçılımız alacak arkadaşa hayırlı olsun. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Şurada bakın hafif yine bir şey var. Normaldir böyle şeylerin olması ama diyeceğim o daha cila lekesiymiş. Şimdi size göstereceğim şey de narçılda olabiliyor arkadaşlar. Acaba görebilecek miyiz? Ben yaklaştıracağım yine de. Mesela şöyle İmame'de belki görürüz. Yaklaştırıyorum ama bir umut. Bakın böyle çatlaklar var arkadaşlar. Bunlar kendi kendine oluşan çatlaklar. Bu da şöyle biraz daha aydınlık mı yapalım? Narçıl'da olabiliyor arkadaşlar. Narçıl için çatlamayacak, bozulmayacak. Kılcal damarlar gibi bakın böyle. Kılcal damarlar gibi dağılmayacak diyen olursa onun garantisini vermesi lazım. Biz öyle bir garanti veremiyoruz. Bakın buralarda da var. Bunda da çok belirgin var bakın. Daha belirgin. Bakın lekeler girmiş araya daha belirgin hale getirmiş. Bakın şurada da var. Ya narçıllarınızda bu durumla karşılaştığınızda arkadaşlar şaşırmayın. Çünkü narçılın yapısı itibariyle böyle şeyler normal. Ya hiç olmamayabilir de ben görüyorum bazılarında hiçbirinde yok. Son zamanlarda böyle gelmeye başladı. Yani malzeme ile alakalı bu. Daha önce pek rastlamadık ama olmuş da olabilir. Bize iletilmemiş de olabilir. Narçıl'ın özelliğini biliyor olabilir alan kişi. Bundan dolayı da hiç sıkıntı yapmamıştır. Zira bu tespih şu anda boşta arkadaşlar. Bu tespihin de hazır yeri gelmişken söyleyeyim ölçüsünü. 8'e 11,5 arkadaşlar. Fıçı kesim ama uçları yumuşatılmış. Güzel mi güzel bir tespihimiz. Bunu da isteyen arkadaşlara sahiplendiririz ama kenara koyuyorum. Bunu ekstra bana söylemeniz gerekiyor. Fil dişine benzer hale gelmiş diyebiliriz yani öyle damarlı gibi. Şimdi bunlar da sahipsiz alacak arkadaşlara hayırlı olsun diyelim şimdiden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.